Herkese merhaba, ben Egemen Çakıl. Uzun zamandır yeni video çekememiştim bazı nedenlerden dolayı. Bu sıralar tekrar yeni videolar çekmek için vaktim oldu. Kaç yeni video önümüzdeki günlerde karşınızda olacak bu video ile birlikte. Bu videoda bu ürün bir oyun kontrolcüsü. Şimdi size onu göstereceğim ve sonra işlevinden size bahsedeceğim. Bu gördüğünüz Xbox 360 ya da One, artık hangisine benzetiyorsunuz bilemem. Bu PlayStation 5 uyumlu olarak satılan bir oyun kolu gamepad. Kablolu, kablosuz değil. Yani sürekli USB çıkışında bağlı olmak zorunda. Onun dışında bilgisayara zaten uyumlu olduğu söyleniyor. Kutusu yok. Herhangi bir kutusu yok. Normal posta kutusu, sıradan bir kutuya koyulmuş ve içinden bu şekilde çıktı. Ve bir de şu şekilde bir kullanım kılavuzu var. Gördüğünüz üzere. Gerek var mı bu kılavuza? Yok. Çünkü zaten direkt tak kullan modunda bir cihaz. Gördüğünüz gibi şeyleri güzel, analogları. Aslında ben bu yer dizilimini çok sevmiyorum. Xbox'ta çapraz karşılıklı olduğu için ona çok alışkın değilim açıkçası. Yani bütün şeyleri mevcut. Arkadaki trigger'ları, tetikleri. Onun dışında arkada bu şekilde el koyulan yerde tıklama yapılan ilginç bir düğme. Açıkçası onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu da arkada aslında siyah olduğu için çok net görünmüyor maalesef. Yani beyazı almayı da tercih etmedim. Çünkü DualSense'im de beyaz benim. Onun dışındaki tüm şeyler DualSense'in benzeri tuş şeyleri. Şurada şey var, dokunmatik ekranı var. Onu algılıyor mu, şey yapıyor mu, hepsini zaten birlikte bakacağız. Dediğim gibi kablolu ve inanılmaz uzun bir kablosu var. O açıdan avantajlı. Ağırlığı da DualSense'ten biraz daha böyle hafif. Şimdi ilk etapta bunu neden almak istediğimi size açıklayayım. DualSense'in bu arada bu. Ben analoglara böyle şey koruması taktım. Benim DualSense'im yakın dönemde sol analogu drift yaptı. Bu herkesin başına %100 gelecek bir olay. Çünkü bu analoglarda bu kronik bir sorun. Bunun önlemi nasıl alınır veya nasıl düzeltilir? Birçok yöntemi var. Yani önlemini alamazsınız belki ama drift yaptığında düzeltebilmeniz için işte içini açıp içindeki potansiyometreyi değiştirebiliyorsunuz ya da analogu komple değiştiriyorsunuz. Benim bu DualSense'e analog değiştirme işlemi gerçekleştirildi fakat ben normal tip bir analog, yani içindeki nasılsa benzer bir analog taktırdım. Aslında Hall efekt denilen bir analog var. Onlar daha uzun ömürlü oluyor. Bu aldığım diğer gamepad'de ise Hall efekt olduğu iddiası var, yani daha böyle hassas şeylerde drift olmama iddiasıyla satılan bir ürün aslında. Yani DualSense'in en kötü tarafı bence drift yapması. Bende mesela DualShock 3 var. Hala kullanıyorum herhangi bir sorun olmadan. Ama dediğim gibi DualSense'lerde böyle bir sorun başımıza geliyor. Hatta bu D-pad'lerde bile basma sorunları falan yaşadım. Sağa doğru olan D-pad'de bir sorun oldu. Bunun için de yine içini komple açıp şuradaki kasayı falan çıkartıp içinde bir film var, onu değiştirmek gerekiyor. Yani nereden bakarsanız bakın aslında sınıfta kalmış bir ürün. Ne yapıyor insanlar? DualSense'e daha çok para veriyorlar. Peki bu ürün fiyatı ne kadar? Bu ürün şöyle izah edebilirim. Bir tane DualSense alacağınız ücretle bundan 3 tane alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu orijinal bir ürün değil, taklit bir ürün. Ve şimdiye kadar yapılmış taklitlerin arasında sanırım en iyi çalışan bu. Çünkü bazılarında PlayStation 5'e uyumluluk sağlıyor. Ama mesela PlayStation 4 oyunlarının da oynanılabiliyor sadece. 5 oyunlarında mesela çalışmıyor. Ama bunun çalıştığı söyleniyor. Zaten birazdan test edeceğiz. Ve olmayan bazı özellikleri var tabii ki yine DualSense ile ilgili. Mesela ses çıkışı yok. Kendinden hoparlörü yok. Ama altında yine kulaklık mikrofon girişi var. Buradan ses alabilir ve mikrofonla ses verebilirsiniz. Yani game setinizi kullanabilirsiniz. Onun dışında yine bazı bu tetikçilerdeki bazı oyunlardaki efektler var. Mesela işte sağ tetiğe bastığımda biraz zorlanıyor DualSense'te. Bazı oyunlarda bir özellik bu. İşte atıyorum. Mesela Horizon'da bir şey vardı. Aloy silahını yaptığında, bir yerlere böyle takmaya çalıştığında biraz zorlanıyordu. O hissi veriyordu size. Bunda sadece o efektler yok ama onun dışında her şeyde kullanılabileceği söyleniyor. Ben önce zaten bilgisayarda test edeceğim. İsterseniz test aşamasına bir geçelim. Şimdi masaüstümüze geldik. İlk etapta bilgisayardan bazı testleri yapacağız. Ben USB kablosunu şimdi bilgisayara takıyorum. Girişe taktığınızın bir önemi yok ama ben 3
Evet, şimdi PlayStation'a geçtik. Şimdi ona basacağız. Evet, şu anda herhangi bir sorun yok. Evet, şu anda giriş yaptım. Şu anda bir çalışmasında bir sorun görünmüyor. Her şeyi bu kontrolcüyle yapıyorum. Hatta bu kontrolcü nasıl görünüyor? Onu hiç bilmiyorum. Acaba aksesuarlarda görünüyor mu? Kontrol cihazcısına geldim. Buradan herhalde yine tetik efektliği bilmem ne ayarlayabiliyoruz. Gösterge parlaklığını standart yaptım. Orta yaptım. Bunu herhangi bir şey değiştirmiyor. Cihazdaki neyse o. İletişim yöntemi USB kablosu yapmamız gerekiyor bunu kullanırken bence. Burada bir yazılım şeyi var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada hoparlör diyor. O da herhangi bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Kontrol cihazları dedim. Neyse, herhangi bir şey yok. Bize asıl gerekli olan şey oyunlarda işe yarıyor mu? Dediler ki işte bazıları PS5 kontrolcüsü olarak satılıyor ama PlayStation 5 oyunlarında çalışmıyor. Sadece PlayStation 4 oyunlarında çalıştığı söyleniyor. Biz şimdi bunu bir PlayStation 5 oyunuyla test edelim. Haydi Final Fantasy 7 Rebirth ile bir test edelim. Yani şu an komutları algıladığına göre bir sorun yok. Load game. Story bonus mod. Load game dedik. Şöyle bir açalım. Evet. Sağa dönüyorum. Sola dönüyorum. Yürüyoruz. Bir sorun yok. Bu arada oyun şey modunda olduğu için, grafik modunda olduğu için FPS düşük maalesef. Bu da PlayStation 5'in ayıbı olsun. Şöyle Options'tan onu bir performans moduna alalım ki daha böyle akıcı, keskin bir şey alalım. Evet. Sanki yine mi aynı oldu ya? O şey, ben bu şekilde OBS ekranında böyle görüyorum büyük ihtimal. Çünkü monitörümden almıyorum şu an baktığım görüntüyü ben. Evet, gidiyoruz. Evet, bunlarda bir sorun yok. Haritaya girdim. Bir sorun yok. D-pad'ler X yaptım. R2 herhangi bir sorun yok. Bir şuradan Battle'a girelim. Herhangi bir sorun var mı bakalım. Combat simülatörü. Şuradan summon diyelim. Kujata. Şöyle bir maksat test etmek. Cloud. Tifa. Yok. Ayrıt Yuffie yapalım. Tamam dedik. Round 1. Evet. Gördüğünüz üzere herhangi bir sorun yok. Gecikme yok. Bir şey yok. Gayet. Tabi biraz alışmak gerekiyor. Dediğim gibi D-pad'i bunun analoğun altında olduğu için yerini karıştırabiliyorum. Yani tasarımı Xbox kontrolcüsü gibi yapılmış. Halbuki PlayStation için yapılan bir ürünü PlayStation formatında yapmak daha mantıklı olurdu. Çünkü benim Xbox kontrolcü deneyimim çok az. O da bayağı eskilerde kaldı. Zamanında bir Xbox 360'ım vardı. O nedenle bayağıdır. Yani görüldüğü üzere bir sorun görünmüyor. Spells. Yok. Abilities. Bunların aslında kısa yolları vardı. Dediğim gibi kontrolcü şu an bana acayip yabancı geldiği için alışmak gerekiyor. Mesela Yuffie'nin şeye nasıl geçiyoruz? Normal şeyine, moduna. Büyü modu. Yani görüldüğü gibi herhangi bir sorun yok.
bütün işlevlerini yerine getiriyor. Ama sanki böyle bir titreşim hissetmiyorum. Bu oyunda mı acaba şu an bir titreşim yok? Onu da hatırlamıyorum. Yani tuş sesleri biraz rahatsız edici. DualSense kadar şey değil. Evet, yani böyle bir test yapmış olduk. Yani titreşim testi modu olmadığı için konuda bir şey diyemiyorum. Bilgisayar oyununda kaç tane denedim. Orada bir sorun yoktu ama PlayStation oyunlarında titreşim sorunu olabilir. Ona bir şey diyemem. Başka bir oyunda bir test yapabiliriz. Titreşimi olan aklıma bir şey de gelmiyor açıkçası yani. Ha, şey olabilir. Far Cry 6'dan bir şey yapabiliriz. Sanırım silah şeylerinde ateş ederken bir titreşim efekti olması lazım. Hızlıca bir girelim. Hem de bir oyunda daha test etmiş oluruz. Devamda direkt zaten şeye bakacağım. Ateş etme olayına bakacağım. Yani titreşim olayına. Evet, titreşim geldi. Koşuyorum. Tuşlarda bir sorun yok. Haritayı görüyorum. Menüye girdim. Bir sorun yok. Ne yapabiliriz başka? Şu hayvanımızı bir besleyelim bakalım. Evet, titreşim verdi şu an. Beslerken. Severken daha doğrusu. Bir sorun yok. Hatta şu timsahımızı bir şöyle yönlendirelim. Gidiyor mu? Gidiyor. Evet, asıl şeye geldik. Bu arada dediğim gibi şey hassasiyeti çok iyi. Yani bu tür oyunlardaki hassasiyeti DualSense'e göre daha iyi. Yani hedefi kaçırma ihtimaliniz çok düşük. Tabi hassasiyet yine şey geliyorsa, ağır geliyorsa bunu şeyden ayarlayabilirsiniz. Oyunun ayarlarından ayarlayabilirsiniz. Ama şey olanı asıl yani fabrika ayarında şu an bir sorun yok. Bence gayet güzel. Özellikle dediğim gibi FPS oyunlarında çok işe yarar bir şey. Yani Hall efekt olması hissettiriyor. Mesela geldiler, ateş edelim, titreşim. Evet, gayet titreşimi veriyor. Bir sorun yok. Hatta araçta da titreşim vardır büyük ihtimal. Araca bindim. Şöyle, evet, çok güzel. Titreşim bayağı güzel hatta. Hissettiriyor. Şöyle bir yere bir toslayalım bakalım nasıl titreşim verecek. Şuraya bir geçirelim. Hop, güzel. Veriyor titreşimi. Şöyle bir şey yapalım. Bir titreşimi tekrar almak adına. Al bakayım. Evet, gayet güzel. Evet, bence gayet iyi. Evet, gördüğünüz gibi bütün testlerden olumlu bir şekilde geçti diyebiliriz. Ama bazı dezavantajları var tabii, işte tetik efektlerinin olmayışı. Atıyorum, üzerinde bir hoparlörün olmaması, ancak kulaklık mikrofon girişinden bir headset takarsanız ses alabilir veya mikrofondan ses verebilirsiniz. Onun dışında gayet iyi. Kablosuz olması olsa daha iyi olurdu. Ama şu açıdan bir avantajı var. Sürekli USB girişinde takılı olacağı için bir şarj sorununuz yok. Çünkü sürekli cihaza takılı. Ön paneldekiden zaten direkt alabiliyorsunuz PlayStation'ın. Alternatif arayanlar için iyi bir şey. Çünkü ben açıkçası DualSense'ten hiç memnun değilim. Özellikle bu drift probleminin kronik olmasıyla ilgili. Aslında bunun çözümü çok basit. Hall effect analoglar kullansalar böyle bir sorun olmayacak. Ama DualSense'in verdiği his, o özellikler, kendine has şeyler tabii ki daha güzel. O açıdan hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Ama dediğim gibi işte atıyorum
FPS oyunları için düşünebilirsiniz. Yani mevcut DualSense'inizi de bir tamirciye gönderip Hall Effect analoglar taktırabilirsiniz. O da hemen hemen biraz daha maliyetli olur. Çünkü Hall Effect'lerin bir tanesi 400-500 liradan falan satılıyor. Bunun üzerine posta, vergi falan da ekleyince 1000 liraya, diyorum 1200 liraya 2 tane Hall Effect analog alacağınıza böyle bir cihaz alabilirsiniz. Veya Hall Effect'leri alıp bir tamirciye verdiğinizde yine bir 2000 lira masrafınız olacak. Bence gereği yok. Alternatif bir gamepad istiyorsunuz. Bunu hem bilgisayar oyunlarında, bilgisayarda hem de PlayStation 5'te ve PlayStation 5 oyunlarında burası çok önemli bir nokta. Çünkü bu iddiada çıkan uyumlu gamepad'lerin çoğu sadece PlayStation 4 oyununda çalıştırıyor. Hatta bazı adaptörler satılıyor ve onların da çalışmadığını ben araştırdım. Yani şu an PlayStation 5 oyunlarda da çalışan, gördüğünüz gibi testlerde de gördünüz, tek cihaz bu diye düşünüyorum. Çünkü ben başka bulamadım. Buna da çok emin değildim. Yorumlar biraz böyle olumlu olunca inceleme videosu da bulamadım. Dedim ya belki birilerinin işine yarar. Ben alıp yapayım, çekeyim en azından. Hem benim de bir ihtiyacım karşılanmış oldu hem de başkalarına da bir yol açmış olduk böylece diyelim. Yani videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu tür içerikler yapmaya devam edeceğim. Ürünün linkini açıklamada bırakacağım. Alternatif başka yerlerde de var aynı sitede ama ben kendi aldığım mağazayı linkini direkt vereceğim ki hani sorun yaşamayın. Herhangi bir sorumluluk almak istemiyorum o konuda. Yani ne çıkacağı belli olmuyor bu tür ürünlerin. Ben mesela çok yaptım, böyle içinden kutusuz çıkınca, böyle kendine has bir kutusu yok. Normal sıradan bir karton kutuda geldi çünkü. Bir böyle yaptım, lan dedim acaba kazıklanıyor muyum? Ama gördüğünüz gibi testlerde falan herhangi bir sorun olmadı. Yani almayı düşünenler benim açıklamaya bıraktığım linkten alabilirler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.